Ramazan ayın için doğru bilinen hurafeler, yani Ramazan hurafeleri nelerdir? Bunları anlatabilir misiniz? Şimdi bununla ilgili tabii çok şey var. İnsanlar hurafe yaşıyor. Bunun din olduğunu zannediyor. Dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu önce bilmemiz gerekir. Hadisler din kaynağı değildir. Fıkıh kitapları din kaynağı değildir. Bunlar siyerdir, tarihtir. Dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Neden? Çünkü peygamber dahil hepiniz bu kitaptan hesaba çekileceksiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Önünüze diyor 2 tane kitap koyacağız. Bir kendi hayat kitabınız, onun hesabını vereceksiniz. Bir de bu kitap dedi, hadel kitap dedi, Kur'an. Dolayısıyla bir kimse bir hadis okuyup arkasından dinimizin emri budur diyemez. Çünkü hadis onu bağlar. Şahsidir, bireyseldir, kişiyi bağlar. Ama bir insan bir ayet okuyup dinimizin emri budur diyebilir. Yanlış da anlasa, doğru da anlasa dinimizde Kur'an-ı Kerim'in filan ayetinde şöyle buyurmaktadır dediği an akan sular durur. Bütün Müslümanların ona uyması gerekir. Çünkü dinimizi belirleyen Kur'an-ı Kerim'dir ve ayetlerdir. Orada olmadığı zaman hurafe oluyor. Bid'at oluyor. Din adına sanki dinmiş gibi uydurulan şeyler oluyor. Bu hususta insanlar çok dikkatli olmalıdır. Kur'an-ı Kerim dışında uyduğunuz her şey, Kur'an-ı Kerim dışında uyduğunuz her şey en sahihi bile, en doğrusu bile %50'si yanlış şeye uymuş olabilirsiniz. Din olmadığına dair oran en az %50 din değildir. Veya dini açıklama mahiyetinde değildir. Bu nedenle şimdi Ramazan'a baktığınız zaman mesela çok yaygın olan şey Ramazan'ın orucu bozduğunda 61 gün oruç tutman gerektiği. Bu bir şehir efsanesi. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Bir insan oruç tutarken orucunu bilerek, isteyerek bozarsa Ramazan çıkınca 2 ay üst üstüne 61 gün oruç tutmakla cezalandırılır hükmü ulema tarafından, alimler tarafından konulmuş bir hüküm. Niye koymuşlar? İnsanlar orucu sıkı tutsun diye. Bozmasın diye. Zırt pırt orucu bozmasın, sıkı tutsun diye bunu icat etmişler. Halbuki bu Kur'an-ı Kerim'de yok. Sen Kur'an-ı Kerim'den daha iyi biliyorsun. Hani biraz evvel dedik ya, Kur'an-ı Kerim boşluk bırakıyorsa onu bizim doldurmamız lazım. Nasıl buna ceza öngörmez? Nasıl bunu bu şekilde cezalandırmaz diyerek kraldan daha fazla kralcı kesilerek arayı boşluğu doldurup ceza öngörmeye kalkışıyorlar. Halbuki eğer Kur'an-ı Kerim bir şeyi boş bırakıyorsa o bir hikmet vardır. Bize bırakılmıştır. Bilerek bunu yapmıştır. İçkinin cezası yok. Namazın cezası yok. Ee, Bilerek orucu bozarsan onun cezası yok. Orucu bozmanın da cezası yok. Kazası da yok bunların. O zaman size ne oluyor da Kur'an'ın boş bıraktığını doldurma adı altında namaz kılmayana ceza öngörüyorlar. Oruç tutmayana 61 gün öngörüyorlar. Bir sürü kendi kafalarına göre cezalar uydurmuşlar. Bunların hiçbirinin aslı yok. Dolayısıyla insanlar öyle 61 gün diye kendilerini zorlamasınlar. Tutarsan tutarsın. Hasta ve yolcuysan tutmazsın. Gücün yetmiyorsa fakiri doyurursun. Tutmadığı zaman geçer gider gelecek Ramazan'a bakarsın. İlla insanların kendisini zorlayarak aman kaçtı ne yapacağım diye karalar bağlamasına gerek yok. Çünkü oruç sonuç itibariyle bir nüsuktur. Fakiri doyurmak oruç tutmanın kendisinden daha güçlü bir ibadettir. Zaten oruç tutmanın kendisi nüsuktur. Fakiri doyurmak ibadettir. Sen ibadetini yaparsan o nusuku onun yanında daha zayıf kalır. Keza Ramazan başlayınca insanların hurra türbelere gitmesi. Oradan medet umması. Türbelere her Ramazan başlangıcında akın akın şeyh türbelerine, baba, dede, pir türbelerine halkımız koşuyor. Ne istiyor orada? Dünyada kendisine verilmeyen şeyleri ölülerden, dedelerden, babalardan istiyor. Mesela yapılan araştırmada türbelere ne bırakıldığı araştırılmış. Bununla ilgili bir doktora tezi var. Türbeleri ziyaret ve türbelere bırakılan nesneler. En fazla anahtar bırakılmış. Yani vatandaş ev istiyor. Sonra cüzdan bırakılmış. Yani para istiyor.
bunların şey tarafından haberdar olunarak giderileceğini zannediyor. Bir de saç teli bırakılmış. Yani karı istiyor veya koca istiyor, evlenmek istiyor. Şimdi vatandaş bunları bu dünyada hükümetten, zenginlerden yardımlaşma, danışma çerçevesinde çevresinden göremeyince Ramazan ayı başlayınca hurra türbelere gidiyor ve oradaki babalardan, dedelerden, pirlerden, şıhlardan, şeyhlerden araba istiyor, ev istiyor, evlenmek istiyor. Onu derdini bu şekilde anlatıyor. Halbuki onların hiçbirisi bunları duymaz. Kur'an-ı Kerim der ki mezarlara duyuramazsınız. Mezardakiler sizi duymaz. Çözümünüz, eviniz, arabanız, evlenmeniz, hakkınız bu dünyadadır ve sizden kim vergiyi topluyorsa hakkınız da oradadır. Gidip ondan isteyeceksiniz. Yani o türbelerden gitme devi Ramazan hurafesine dönüşmüş vaziyette ama halkımız bunu bizim bunları söylememize rağmen her yıl tekrar ediyor, yapmaya devam ediyor. Çünkü çaresiz. Ee, Ramazan'da muhakkak teravih namazı kılınması gerektiği. Bu da bir hurafeye dönüşmüş vaziyette. Ee, Öyle bir şey yok. Biraz evvel ondan bahsetmiştim. Teravih namazı sonradan ortaya çıkmış bir şey. Peygamber bir defa kıldığı rivayet edilir. Daha sonra geliştirilmiş. Az sonra Ramazan'da oruç tutmaktır. Böyle camilere doluşup gece gündüz orada namaz kılmayı, oruç tutmuyor mesela adam, teravih namazına gidiyor. Üstelik ilk 3 gün teravihte camiler doluyor. Bir hafta içerisinde boşalıyor. 5 vakit namaz kılınıyor mesela. Cuma'ya yükleniyor. Cuma hiç kaçırmıyor. Öyle bir kitle var. Ama onlar aslında namaz da kılmıyor. Oruç tutmuyor ama teravihe aşırı derece önem veriyor. Bunlar kapıların yanlış bağlandığını gösteriyor.